Yeni bir Tiran gününden herkese selamlar dostlar. Bir şehir nasıl gezilir? Bir şehir bence... Ya bu memleket öyle bir memleket ki. Süleyman. Allahu Ekber. Böyle gezilir, kaybolacaksın. Gönlünce, dilediğince yürüyeceksin. Süleyman. Süleyman. Çok benzer yanımız var. Buraya geldiğinizde ete doyarsınız. Öyle söyleyeyim. Bakın hepsi cezaymış. Hepsine kağıt bırakmışlar. Yolun üstüne arabaları park edip gitmişler ya. Şaka gibi. Apartmanın altından yol geçiyor. Harika güzel bir hava var. O yüzden bugünkü videomuzda böyle lokal sokaklara gideceğiz, gezeceğiz. Buranın en büyük alışveriş mağazası olan Toptane'ye bakacağız bir. Biraz da böyle yeme içme deneyimleriz diye düşünüyorum. Bir de Bloku diye bir bölge varmış burada. Eskiden sadece o bölgeye siyasetçiler, önemli insanlar, soylular falan bunların girmesine izin veriyorlarmış. Normal insanların girmesine izin vermiyorlarmış. Şimdi açık, girilebiliyor. Herkes açık bir şekilde yani giriliyor. Gideriz bir de o mahalleye de bakarız nasıl bir yermiş, neymiş, ne değilmiş görürüz. Tiran tam biz ya. Yani buralar Arnavutluk tam biz diyebiliriz yani. İnsanlar falan, davranışlar, kültür, yeme içme, sokaklar, ondan sonra yani saat düzenimiz bile aynı diyebiliriz yani genel olarak. Ama burada en güzel şey marketler var özel bazı yerlerde. Yani 24 saat açık. Onları da göstereceğim denk geldiğinde. Sokakta böyle insanların yüzlerine falan bakıyorum da biraz böyle asabi gibi gözüküyorlar ama öyle değiller. Gayet böyle konuştuğunda cana yakınlar, sohbet seviyorlar. Belki trafikten olabilir. Burada da çünkü bizdeki gibi trafik problemi var. Görüyorsunuz bakın şu an arkam. Bayağı böyle hep sokaklar araç trafiği. Böyle şehrin ortasında eski yapılar var. Duruyor bazı yerlerde. Bu şekilde böyle ortalarda. Etrafına mesela büyük binalar yapmışlar böyle. Burası da bir okul. Bakın yanında mesela. Bunun gibi çok yer var böyle. Gecekondu mahallesi gibi gözüküp etrafı böyle büyük binalarla çevrili yerler de çok. Düzensizlik, çarpıklık çok fazla yani. Bu arada gezerken iyi bir döviz bürosu buldum. Onu da bu şu anki videonun kenarına bir yerine eklerim adını, görüntüsünü. Hemen İskender Meydanı'na yakınında komisyonsuz bozuyor. Eğer başka bir yerden otobüsle buraya geliyorsanız meydana yakın ineceksiniz. İner inmez de orada para bozma işinizi halledebilirsiniz. Komisyonsuz bir şekilde direkt 96'dan bozuyor. Bayağı dış kesimlerde bir noktaya doğru geldim. Şurada da medrese yazıyor mesela. Yani medrese diye okuyorum ben, öyledir diye düşünüyorum. Yanında minare var çünkü doğru tahmin etmişim. Aynen. İmam Hatip gibi bir şeydir. Aleykümselam. Türkiye. Tur. Türk. Osmanlı. Eyvallah sağ olun. Ana origin Tur. Yes. Aha. Origin. Origin Türk. 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 Osmanlı. Ottoman. Otoman. Allah. Your name? Maşallah. Your name? Rıza. Eliza. Rıza. Eliza. Rıza. Rıza. Ha, Rıza. Rıza. Rıza lillah. Rıza. Süleyman. Allahu Ekber. Maşallah. Ana İstanbul. İstanbul. İstanbul'a. Maşallah. Osmanlı. Osmanlı. Medrese? Medrese. Medrese. Good. Medrese. Medrese. Gülen. Gülen. Ha Gülen. Oo Fethullah Gülen. FETÖ. FETÖ medrese. Ha okey. Erdoğan tut. Kovdu buradan. Kovdu buradan. Elhamdülillah. Eyvallah. Maşallah. Amcalar diyor ki burası Fethullah Gülen'in, FETÖ'nün medresesi diyor. Erdoğan diyor buradan diyor kovdu onu diyor. Ey maşallah. Tahmin ediyorum. Siz de anlıyorsunuzdur bence. Osmanlı. Maşallah. Sarılın. Allah'a Eyvallah. Osmanlı. Sağ ol. Allah'a emanet. Amin. Allah'a emanet. Görüşürüz. Sağ ol. Amcam ya. Yalnız adamda mis gibi gül kokuyor bu arada. Buram böyle yaklaşında gül kokuları üzerinden tertemiz kokuyor adam valla. Mevzuyu duydunuz bakın. Fethullah Gülen FETÖ medresesiymiş burası, okuluymuş. Gezerken ne bulduk mesela? Olaya bak. Ama kapatmışlar işte dediğine göre. Ya da kapanma değil de olmuştur.
Bizim Türkiye'deki gibi işte bu kayyum atamaları falan filan el konma durumu olmuştur. Şu an gezdiğim bölge şey gibi biraz böyle bakın göstereyim. Hani Eminönü'nün tepeleri, Beyazıt yukarı taraflarda diyebilirsiniz. Mahmutpaşa'da diyebilirsiniz. Böyle toptancılar, mağazalar etrafta. Nereye geldik? Burası neymiş? Karşı herhalde Han gibi bir yer. Her yer dükkan ya. Her yer böyle spotçular bilmem neler. Gerçekten baya fazla. Şu karşı taraf full abiyeci böyle. Ben şöyle döneyim sağdan doğru da. Daha fazla aşağı doğru gitmeyeyim çünkü diğer gideceğimiz bölgeler daha çok aşağıda kaldı. Ben şu an çok zıttına yürüdüm yani. Bayağı böyle uzak bir noktaya yürüdüm. Bir daha şimdi oraya döneceğiz mecbur. O kadar çok yürüdüm ki dağlara yaklaştık yani biraz daha gitsem. O dağ tarafı da meşhur bu arada. O bahsettiğim işte sığınakların olduğu, dağların olduğu taraf bir noktada. Yani buradan bir bu kadar daha yürüsem dibine varacak gibiyim de zorlamayayım çok fazla. Bu şehrin temizliği hakkında konuşacak olursak da çok temiz diyemeyiz burası içinde. Aşırı pis de değil ama temiz de değil. Bizim oralar gibi yani. İzmaritler her yerde. İzmarit atıyorlar yerlere. Kağıtlar, çöpler. Şöyle göstereyim. Hani. Ya en fazla şey görüyorsunuz yerlerde, bilet. Bunların otobüs sistemi hala bizim yıllar önceki muavinli sistemde devam ediyor. Otobüse biniyorsunuz. Ondan sonra işte muavinle parayla bilet alıyorsunuz. Sonra bir sonraki durakta kontrolcü biniyor, alıyor. Sizden o biletleri yırtıyor bilmem ne yani. Bir otobüste 3 kişi çalışıyor. Benzincinin önüne geldim de ondan durdum bir. Göstereyim dedim size şöyle. Dizel 168, benzin 166'ymış. 1 Euro'da 96 leke. Oradan hesabı yapın. 200 desek işte. Ya 100 desek düz. 2. Burada pahalı. Pahalı gözüküyor yani. 2 euro civarında burada. Bir şehir nasıl gezilir? Bir şehir bence böyle gezilir. Kaybolacaksın. Gönlünce, dilediğince yürüyeceksin. Eğer bir şehirde böyle rahatça yürüyerek gezmiyorsan o şehri gezdin diyemezsin zaten. Hele ki toplu taşımayla geziyorsan hiç gezemezsin. Yani gezdim diyemezsin. Metroyla bilmem ne yerin altından seyahat ederek bir şehri gezdiğin söylenemez. Kısıtlı günü olanlar onlar için bir şey diyemem. Ama o da gezmek olmuyor işte yani. Sen bir noktayı görüp oradan ayrılıyorsun. Doğru şart, doğru zaman oluştuğunda bence gerektiği gibi bu şekilde böyle rahat rahat hem turistik bölgesini de görüp hem de böyle turistik bölgelerden çok uzaklara çıkıp lokal bölgelerdeki yaşamı görüp aslında bir ülkeyi daha böyle doğru bir şekilde analiz edebiliriz diye düşünüyorum. Değerlendirmek açısından yani. Turistik bölgelerdeki davranışlarla lokal bölgedeki davranışlar aynı mı değil mi? Onu görmek lazım. Ve fiyat farkları çok mu uçuk mesela? Ona bakmak lazım. Burada mesela şimdi bir manav var. Gördüm şimdi. Bir bakacağım mesela fiyatlarına yazıyorsa. Göz ucuyla bazım direkt zaten 2 ürünü baz alıyorum. 2 ürüne baktım olay bitti direkt. Domatesle orada soğan, patates vardı onlara baktım. Aynı. Aşağı pazarda baktığımız fiyatlarla aynı. Çok da oynamıyor yani. Kafelerin fiyatları belki sadece farklıdır. Buralarda bir şeyler yeriz, içeriz, bakarız. Şimdi yürürken bir tane börekçi gördüm böyle fırın gibi. Bir börek alalım buradan bir. Ekmekler falan yapıyor. It's a big. Is this? Is a small 50, 80. Oh. Kaza oldu. Kötü düştü. Neyse yardım ettiler Allah'tan. Kaydı herhalde. Bir şey söyleyeceğim, börek çok iyi ya. Vallahi yumuşacık böyle çıtır çıtır çok güzel. Fiyatı da 50 lek. Yani yarım sent gibi bir şey. Çok da pahalı değil.
Lokalde kaos daha fazla. Görüyorsunuz korna çalma. Kırmızı yanıyor, korna çalıyorlar hala mesela adama. Otobüse. Bu caddenin 500 metre sağ tarafından dümdüz yukarı doğru girdik, yürüdük. 20 dakika böyle bir yukarı doğru yürüdük. Ondan sonra sağa döndüm. Bir sürede böyle bir 10 dakikada sağa doğru yürüdüm. Sonra tekrar sağ yaptım. Bu cadde boyunca işte. Yürüye yürüye hiç navigasyonsuz, konumsuz geldiğimiz nokta döndük dolaştık yine şehrin merkezine geldik. İleride işte Saat Kulesi gözüküyor. Ethem Efendi Camisi gözüküyor. Bu arada buraya gelmişken şimdi size buradan havaalanına nasıl gidilir onu göstereceğim. Taksiler normalde 25-30 euro civarına gidiyor. Ama burada her saat başı havaalanına giden Luna diye bir otobüs var. 16-17 kilometrelik bir mesafesi var havaalanının. Hemen şurada bir şimdi otobüsler var, onu göstereyim size. O otobüslerle hızlı bir şekilde istediğiniz zaman gece, gündüz fark etmez saat başı buradan hareket ediyor. 4 euro fiyatı. Burada otobüsler. Şurada saatleri yazıyor. Bizim şey gibi ya işte. Havaş tarzı. Şöyle göstereyim. Bakın Ethem Efendi Camisi burada. Hemen biraz geliyorsunuz. Bu nokta. Trafiğe açık. Şuraya kadar trafiğe kapalı nokta. Hemen bir tık geri geldiğinizde hemen burada. Taksiler de mevcut burada yine taksiye binmek isterseniz. Burada yürüyerek gideceğiniz en uzak noktalardan birisi sadece bloku. Şimdi ben meydandan konum açtım oraya. 16 dakika gösteriyor yürüyerek. Burada böyle geniş büyük bir caddesi var. Bu caddenin sonuna kadar gideceğiz. Oradan sağa döneceğiz birazdan. Kestirme yaparım şöyle çaprazdan. Caddeden yürümeye gerek yok, hem de parkı görmüş oluruz. Çok güzel bir park yapmışlar buraya. Hava çok iyi. Üstümde mont var. Millette de mont var ama montu çıkartıp koyabileceğiniz bir yer yok maalesef. Bu park güzelmiş bakın. Kahvaltı yapabileceğiniz bir yer bulunmakta arkada burada. Çok güzel kahvaltı yapabilirsiniz buraya geldiğinizde. Buradaki trafik sorunu biraz da kendilerinden kaynaklı. Şöyle söyleyeyim. 1 dakika araçlara yanıyor ışık, 1 dakika yayalara yanıyor. Yani dakikada bir araçlar durmak zorunda kalıyor. Bu da trafik oluşmasını sağlıyor diye düşünüyorum. Her yer trafik çünkü ya. Her yerde aşırı derece trafik var yani. Bakın 43 saniye, 42 saniye sonra tekrar kırmızı yanacak. Sonra bir 40 saniye sonra tekrar yeşil yanacak. Aslında yavaştan köprüyü geçtikten sonra bloku bölgesine girmiş bulunmaktayız yavaş yavaş. Burada biraz daha böyle şeyler, kafeler var. Ondan sonra işte restoranlar yavaştan başladı. Biraz bizim Suadiye'yi andırıyor buralar sadece. Baktığınızda çok da öyle ağam şahım bir yerde değil bence. Bölge olarak doğru konumdayım. Baktım, kontrol ettim. Bu bölge. Niye peki insanları hani ayırıyorlarmış onu anlamadım yani. Sadece işte siyasetçiler, önemli insanlar, politikacılar, soylular, bilmem neler girebiliyormuş buraya. İlginç yani. Çok da öyle ağam şahım bir yere benzemiyor. Hatta binalar bile çok kötü yani burada şu karşı taraftaki. Abi yani savaştan çıkmış gibi binalar. Çok öyle yani wow'luk bir yer değil. Normal bir mahalle. Ya da acaba bir nokta var da henüz ben mi orayı bulamadım. Sokak aralarında bolca kafeler var. Öyle bir yer yani burası. Eski püskü böyle boyasız binalar. Tuğla direkt. Evet, Toptane'ye geldik şimdi. Buranın en büyük alışveriş merkezi diyebiliriz. 6-7 katlı bir yer. Bu arada buradaki marketlerde fazlasıyla bizim ürünlerimizi de görebilirsiniz. Burada da mevcut yani. Bayağı yüksek ve büyük. Yani şimdiye kadar yani girdiğim en yüksek AVM diyebilirim. Şurada bir ne alırsam 1 milyoncu var. Tam bir değil ama dikkat ettiniz mi? 1.30. Hemen girer girmez bir tane şöyle bir içecek alacağım. Hindistan cevizi, kokonat. Kavunlu da var. Şunu alayım. Soğuk. Yani 159 lek, 90, 180. İşte yok. Euro ile ödeme yaparsak 1 euro mu demek istiyor acaba? Yok. Bu mağazanın adı bence ya. Bizi trollüyor bunlar. Yani
200 lek çünkü 2 euro yapıyor. 1 euro yapmıyor ki. Bizim oradaki gibi ya. Bizdeki ucuzluk mağazaları gibi aynı. Çok vakit kaybetmeye gerek yok burada ya. Bizdeki ucuzluk mağazalarıyla aynı. Şunu merak ettim ama şunu bir deneyeceğim. Şurada boş bir yer gördüm. Biraz orada bir mola vereyim. Değişik güzel bir tadı var. Hindistan cevizli soda direkt. Zaten ambalajı da değişik. Ben ilk başta fark etmedim. Şeffafmış. İçi gözüküyor direkt böyle. Kutu kola gibi ama şeffaf. Vallahi şu an çok iyi gidiyor. Bu kadar sıcaktan sonra. Ayakkabı fiyatlarına baktım Intersport'ta. Çektirmeye izin vermediler de. Bizim Türkiye ile aynı hemen hemen ya fiyatlar. Yani bazı ayakkabılar pahalı hatta bazıları ucuz. Dengeli yani aynı bizim orayla. Şimdi güzel bir kafede bir kahve molası verdim. Burayı beğendim, hoşuma gitti. Aynı zamanda buranın hosteli de var. Gösteririm birazdan çıkarken. Şöyle kocaman bir americano getiriyorlar. Çok fazla. 2 euro civarında, 200 lek fiyatı. Hatta şöyle etrafı da bir göstereyim size. İskender Bey Meydanı'nın hemen bu arkasında kalıyor burası. Burası balkon kısmı. Üst katı. Aşağısı var. İskender Bey Meydanı hemen şu binanın arka tarafında. Tam kalkıyordum, kalkmadan aklıma geldi. Dövizci'de gösterememiştim orada. Kalkmadan bunların paralarını göstereyim size. Şunlar, şu 100. 100 lek. Bizim 1 lira gibi. 50. Şu da 5. Şu 1000 lek. Şöyle bir para. Şu da 500. 500 lek. 20, 10 diye gidiyor. Döviz bürosu da dediğim gibi meydanda bir yer buldum. Gayet güzel, komisyonsuz, güzel bozan bir yer. Onun da zaten bilgilerini videoya eklerim. Şu yan tarafta hosteli var, balkonu var. Balkon kısmında da oturma yerleri var. Şurası da şöyle aşağısı. Nasılsın? Teşekkürler, siz nasılsınız? İyi. Ne yapıyorsun? Geziyorum, video çekiyorum. You're living in Istanbul? İstanbul. Ankara? İstanbul. Big town, yeah? Big Town, Tirana Big Town. Trafik, Yeah, trafik yeah, kaos. Too much traffic. Turkey, Istanbul, trafik kaos. Yeah. Al, Like trafik. this, the same. Your name? Amarildo. Your name? Amarildo. Amarildo. Süleyman. 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 Süleyman Shah. Ben Kayıboyu Bey Süleyman Şah. Sizinle konuşmaya geldim. I see the film from Turkish, you know. Now I see the Eşref Tek. Eşref, diziler. Eşref Tek, Kurtlar Vadisi. Yeraltı. İzliyorsunuz. Türk dizileri izleniyor. Seviyorsunuz Türk dizi. Nice to meet you. Nice to meet you. Güle güle kardeş. Güle güle. Turkish Football Club. Turkish Football Club. Football Club, Fan Club. Galatasaray, Fenerbahçe. Galatasaray. Galatasaray. Thank you. Güzel bir dükkan. Çalışanlar az da olsa Türkçe biliyordu bazı kelimeleri. Türk dizilerini çok seviyorlar, gördünüz. Bir de bana buranın daha böyle hiç benim duymadığım tarzdaki yöresel yiyeceklerinden bahsettiler. Kaydettim onları. Yani hepsini yemem biraz zor tabii ama isimlerini size söyleyeyim. Yazdı bana. Yani bazıları bizim zaten bildiğimiz şeyler. Eski pazar yerinde var dedi, oraya gidebilirsin dedi. Toprak kebabı, yoğurt kebabı, kuş kebabı dedi ama onu anlamadım. Sütlü börek, trilliçeyi zaten biliyoruz. Bal lokum diye bir şey söyledi, bir de fili diye bir şey söyledi. O fili dediği şey bizim şey gibi böyle baklava yufkası gibi kat kat böyle bayağı bir ama baklava değil börek, bir değişik bir börek. Denenebilir yani. Menüyü şöyle göstereyim size. İşte etler var burada, ızgara biftekler, ondan sonra köfteler. Fiyatları iyi. Şurada mesela paça yazıyor, bildiğiniz paça çorbası. Tas kebap, güveç bizim bildiğimiz gibi. Hemen pazar yerinin orada. Geleneksel restoranlarından birisi burası. Izgara biftek 450 leke. Tas kebabı da 350. Bir tane de kola söyledim. O da 170. Ne yaptı? 450, 800, 970. Yani 9 euro 70 cent diyebiliriz. Böyle bir mekan. Dışarıda da şöyle oturmaya yeri var. Bakalım. Umarım lezzetlidir. Çünkü oradaki çocuklar, az önce kahve içtiğim yerde çocuklar yönlendirdi beni buraya. Deneyeceğiz, göreceğiz. Bir gelsin bakalım. Şimdi tas kebabı geldi. Güveç de getirmedi ama bu şekilde getirdi. Tabağa koymuş.
Bolca eti var üzerinde. Kaşık çatal verirlerse birazdan yiyeceğim bakalım. Çok iyi. Lezzetli. Lezzeti çok iyi. Hiçbir şey atmaya bile gerek yok içine. Yani eti yumuşacık, direkt dağılıyor ağızda. 4 senedir birincilik ödül alan bir restoranmış burası aynı zamanda. Şimdi gördüm. Şöyle göstereyim. Burada yanımda varmış zaten ödülleri. 2022'den 2025'e kadar. Çorbayı, yani çorba, tas kebap, çorba gibi aynı zamanda. Sulu, güzel, baharatlı. Harika ya. Harika. Evet, bifteğimiz de geldi. Şu şekilde. Hemen limonunu sıkalım biraz üzerine. Önce bir limonsuz bakayım. Ya bu memleket öyle bir memleket ki. Buraya geldiğinizde ete doyarsınız. Kuzu, dana, kuzuyu çok seviyorlar. Yumuşacık, çok güzel ama tuzu yok. Biraz tuz atalım. Tuzu az sadece. Problem değil. Şöyle limonunu sıkalım. Güzelce. Buraya geldiğinizde bol bol et yiyebilirsiniz. Ciğer de yapıyorlar. Karaciğer yapıyorlar ama dana karaciğeri yapıyorlar. Tavuğu çok seviyorlar. Tavuk her yerde var. Bizi yedik, kalktık, şimdi devam edelim. Dışarıda da böyle oturma yeri var. Dışarısı da güzel, dışarıda oturabilirsiniz. Böyle bir yer. Hemen burada, eski pazarın orada. Vallahi fiyatının çok üzerinde bir yemek, öyle söyleyeyim. Fiyatının üstünde bir lezzet daha doğrusu. Ayıptır söylemesi 600 grama yakın bir, yani et yedim denebilir. Kola vesaire 9.70 euro olarak. Hadi 10 desen kaç para yapıyor işte, 500 lira mı? Yani bedava baktığında hiçbir şey. Reklam değildir, tamamıyla tavsiyedir. Herhangi bir reklamlık bir durum söz konusu değil. Ben çok beğendim. Sizlerin de faydalanmasını isterim. Şimdi devam edelim. Bir yer daha var. Yiyip yiyemeyeceğimi şu an bilmiyorum. Onu da denemek istiyordum. Daha önceki günlerde ben yemiştim onu ama geç saatte yemiştim akşam. O yüzden çekmemiştim. Ama yine de yerini göstereceğim size yemesem de. Şu an çünkü şiştim bayağı bir. Saat de şu an 5.30. Hava da kararıyor artık yavaş yavaş. Yavaştan da artık videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basarak, abone değilseniz de abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Balkan serimiz devam edecek. Bundan sonraki diğer Balkan ülkeleriyle. Şimdi geliyoruz oraya, göstereceğim şimdi o dükkanı da size. Bahsettiğim dükkan hemen şurası. Pastaria diye. Hemen burası. Pastalap diye geçiyor. Çok güzel makarnalar yapıyorlar. Harika makarnalar yapıyorlar. Muhakkak deneyimleyin. Yani ben dediğim gibi geçtiğimiz günlerde akşam geç saatte deneyimledim. Gayet lezzetli. Ortalama 450 lekeden başlıyor. Yani 4,5 Euro'dan başlıyor işte. Ama tabaklar ve porsiyonlar doyumluk. Güzel, lezzetli. Burada apartman girişleri böyle bu şekilde. Yandan merdivenler var. Altlarında da şöyle kapılar var. Ondan sonra. Ama binalar çok şey ya. Aşırı derecede bakımsız yani. Baksanıza dökülüyor resmen. Bayağı kötü durumda yani binaların dışları. Çok benzer yanımız var. Her türlü kültürde. Bakın mesela burası yol. Araç yolu normalde. Şu polisler belli ki aynen cezaları yazmışlar. Araç yoluna bakın hepsi ceza yemiş. Hepsine kağıt bırakmışlar. Yolun üstüne arabaları park edip gitmişler ya. Şaka gibi. Harbiden şaka gibi. Bahsettiğim marketler de bunlar. Big Market var mesela. 7/24 açık bu marketler. Buradan gelip istediğiniz vakitte ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Bu marketler sürekli açık. Bunun gibi birçok noktada var böyle.
Binaların arka cepheleri dökülüyor resmen ya. Enteresan, efsane bir yapı tuhaflığı var burada. Karmaşası var yani. Sokaklar filan bana İstanbul'daki bazı malum yerleri hatırlatıyor. İşte benzer şey 2. Bakın. Altından yol geçiyor evin. Mesela. Ve altında bir dükkan var. Apartmanın altından yol geçiyor. Bu yanındaki yerde aklınızda olsun, Le Bon diye. Burada çok güzel kahvaltı yapabilirsiniz. Her türlü kahvaltılık mevcut. Bizim yaptığımız stilde kahvaltılar da yapılıyor. Zeytinli, peynirli. Onun dışında hamur işleriyle de bayağı yoğun bir yer ve güzel, lezzetli bir yer. Evet, hava da artık karardı. Videomuzun artık burada sonuna geliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basarak, abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada güzel bir resim gördüm. Onu da göstereyim. Şurada. Binanın dışına yapmışlar. Inter Club Albain diye. Hoşça kalın. Balkan turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Takipte kalın. Çok daha güzel videolarla karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.